2024 yılının başında bu kanalın bu kadar büyüyüp böyle keyifli bir topluluğa dönüşeceğini hayal bile etmezdim. Bir gün uzun mesafe videolarımdan biri inanılmaz ilgi gördü ve iş ciddiye binmeye başladı. Sizin sayenizde hala büyümeye devam ediyor. Bu videoda 2024 yılının özetini yapıp 2025 hedeflerimizden bahsedeceğim. Hedeflerimiz diyorum çünkü siz olmadan bu iş olmaz arkadaşlar. Hadi 2024 nasıl geçmiş bir bakalım. Bu arada kanalı yeni keşfedenler için bahsedeyim. Ben bir yelken kanat pilotu ve eğitmeniyim arkadaşlar. Yelken kanat dediğimiz alet karbon ve alüminyum iskeleti olup üzerine bir kumaş gerdirilerek yapılmış bir hava aracı. Bununla biz yüksek bir tepeden koşarak kalkış yapıyoruz. Sıcak hava akımlarını, termikleri kullanarak yükseklere, bulutlara kadar çıkabiliyoruz. 100 kilometreden fazla mesafe gidebiliyoruz. Kanalda çok ilginç videolar var. Kesinlikle bir bakmanızı öneririm. Metredeyiz. Tırmanmaya devam ediyoruz. Şimdi geçelim bakalım şu dağın zirvesine doğru. Manzarayı bir görelim. Hasan Dağı'ndaki bu uçuşu her ne kadar daha önceki yıl yapmış olsam da bu yıl yayınladığım için buraya koymak istedim arkadaşlar. Hayatımdaki gördüğüm en güzel, en muhteşem manzaralardan biriydi. Volkanik dağın kraterine bu kadar yaklaşıp uçarak bunu havadan görebilmek İnanılmaz güzeldi. O yüzden bunu hatırlamadan geçmek istemedim. Vay be. Hasan Dağı. İnanılmaz. Bu da Hasan Dağı'nın krateri arkadaşlar. Mayıs ayında Bursa Fadıllı'daki Unifly etkinliğine davet edilmiştim. Bu kostümlü bir yamaç paraşütü etkinliğiydi. Burada bir tur gösteri uçuşu yaptım. Biraz daha havada kalıp Ulubat Gölü'nün manzarasının tadını çıkarmak isterdim ama rüzgar ve termikler yeterli değildi. O yüzden kısa bir uçuş oldu. Sonra gidip iniş yaptım. Ama inerken dar bir alana iniş için kare yaklaşma yöntemini uyguladım. Uçakların genellikle inerken kullandığı yöntem. İncelemek isterseniz videoyu kanalda bulabilirsiniz. Çok iyiydi be iniş. Tabi Bursa'ya kadar gelmişken Yunuseli Havalimanı'nda Fevzi hocamı görmeden olmaz. Milletin araba garajı olur. Evet. Hocamın uçak garajı var. Çok iyi ya. Hocam böyle iterek mi çalıştırıyoruz? Nasıl oluyor bu iş? Hoş bulduk. Emniyet, ateş. Burada ultralight sınıfı bir uçakla yarım saat kadar bir uçuş yapmıştık. Ultralight dediğim 330 kilogram ağırlığında bir uçak. Hafif hava araçları normalde türbülanstan ve rüzgardan daha fazla etkilenir ama bu uçak inanılmaz pürüzsüz bir şekilde uçuyordu. Mükemmel bir deneyimdi benim için. Gerçekten çok eğlenmiştim. Kalkış yaptığımız pistin üzerinde yaklaşık 300-400 metrelerdeyiz sanıyorum şu an. Sonra bir hafta sonu Ayaş'a gittik. Her yer yemyeşil, festival yeri gibi çok güzel bulutlarımız filan da var. Ben de hazırlıkları yaptım. Yamaç paraşütleri öyle uçuyorlar. İşte kimi aşağı iniyor, kimi biraz tutunabiliyor filan derken ben de kalkışımı yaptım. Çok güçlü termikler yoktu. Rüzgarda o kadar fazla değildi. O yüzden bir iki tur dolandım. Çok tutunamayınca iniş yaptım. Bu da kısa ama öz bir uçuş olmuş oldu. Olsun, en azından bir kanatlarımızı esnettik. Ertesi hafta sonu hava durumu çok iyi görünüyordu. Ben de hemen kanadı yükleyip Mire Dağı'na doğru yola çıktım. Biraz mesafe filan uçarız umuduyla hazırlıklarımı yaptım. Kalkışımı yaptım. Kalkış biraz zordu. Çok fazla rüzgar olmadığı için iyi koşmak gerekiyordu. O da biraz zor iş tabii ki yarışma sınıfı bir kanatta. Termik dediğimiz sıcak hava akımları da çok güçlü değildi. Havada bulut oluşumları var ama yerden beni bu irtifada yükseltecek kadar güçlü değildi. Şurada bir yerde gözümle yerdeki termiği gördüm. Yani tarladaki otların hareketini gördüm. Dedim burada kesin tutunup yükseleceğiz ama bir türlü mümkün olmadı. Orada epeyce ısrar ettikten sonra, elimdeki irtifayı da kaybettikten sonra inişe doğru yöneldim. İnişte kanat yerde çok gitmesin diye fren paraşütü kullanıyorum. Bu sefer fren paraşütünü fırlattım ama açılmadı arkadaşlar. Bakın burada beraber izleyelim. Ama ona rağmen güzel bir iniş oldu. Bu arada fren paraşütü hiç açılmadı arkadaşlar. Ona güvenerek iş yapsak demek ki sıkıntı olacakmış. Hayır. İşte bu çok güzel bir inişti. Sonraki hafta yine Mire Dağı'ndayız. Bu sefer güzel bir doğu rüzgarı vardı. Dedim bu kez herhalde mesafe uçuşunu başaracağız. Belli olmaz. Belki 5 dakika, belki 5 saat 25 dakika uçabiliriz. Güzel bir kalkış. Bu kez kalkış güzeldi gerçekten fakat hava yine o kadar iyi değildi. Bir önceki hafta gibi zayıftı. Biraz uğraştım fakat yine de irtifa alamadım. Sonra dönüp dolaşıp gidip iniş yapmak zorunda kaldım.
Bir sonraki uçuşumda rüzgar bayağı güçlüydü. Fakat yönü bu sefer uzun mesafe uçmaya uygun değildi. Kalkışımı yaptıktan sonra irtifamı ufak ufak almaya başladım. Daha sonra güçlü bir sıcak hava akımı termik yakalayarak daha yüksek irtifalara çıktım. Böyle keyifli 1-1,5 saatlik bir uçuşun ardından inişimi yaparak bu haftayı da böylece kapatmış olduk. Ertesi hafta Türkiye'nin her yerinde yağış vardı arkadaşlar. Yağış olmayan tek yer olan Konya Karapınar'ı hedefe aldım ve oraya doğru ilerledim. Yolda giderken de bayağı bir ıslandık tabii. Karapınar'da gerçekten de yağış yoktu. 350 metrelik tepeye çıktık. Tepenin üstü o kadar geniş ki mikrolight bile kalkıp inebilir. Neyse ben hazırlıklarımı yaptım, kalkışımı yaptım. Hemen güçlü bir termikle tırmanmaya başladım. Arka planda Acı Gölü görüyorsunuz arkadaşlar. Daha arkasında da Meke Gölü var ama onu göremiyorsunuz çünkü kurumuş. Bir rivayete göre bu bölge bahar aylarında yemyeşil oluyormuş. Alplere benziyor. Bu sene gidip bir kontrol edeceğiz gerçekten öyle mi değil mi diye. Sonra ben kafa rüzgarıyla biraz mesafe gitmeyi denedim ama 5-6 kilometre ancak gidebildim. Bakmayın siz arkadaşlar, 30 kilometre kafa rüzgarı var. Yelken kanatla 45-50 kilometre hızla giderek yine de iyi süzülebildim. Neyse güzel tatlı bir inişle de bu uçuşu noktalamış olduk. Bir sonraki uçuşumuz yine Ankara'da oldu arkadaşlar. Ben bulutları görünce çok fena gaza geldim. Hava çok iyi. Rüzgar sağlamdı. Bulutlar da önceki uçuşa göre daha güçlü görünüyordu. Neyse ben hazırlık ve kalkış derken hemen ilk yakaladığım termikle tutunmaya çalıştım. Bu termik beni biraz tepenin gerisine doğru sürükledi. Fakat buradan ayrılıp daha sonra bulduğum başka bir termikte, yani sıcak hava akımında bulut tabanı seviyesine kadar hemen hemen tırmandım. Amacım 300 kilometre civarında mesafe gitmekti. Fakat bu uçuş ancak 30 kilometre ile sonuçlandı. Neyse fena değil. Amacımızın ilk %10'unu başardık. Geri kalan %90'ını da günün birinde mutlaka başaracaktık. Güzel bir inişti. Yine bir ara Ayaş'tayım arkadaşlar. Hazırlık, kalkış vesaire derken ilk yakaladığım termikle ufak ufak irtifamı almaya başladım. Tepenin gerisinde şöyle biraz irtifa kazanabildim. Fakat hava biraz türbülanslıydı. Yükseldiğimiz kadar da hızlı alçalıyorduk. Neyse kazandığım irtifayı geri verdim derken baktım bu işi olmayacak. İniş planlayayım dedim. 350 metrelerdeyim. Harnesin fermuarını açmaya çalıştım. Fakat arkadaşlar fermuar sıkışmıştı. Hayatımın en kötü deneyimlerinden biriydi diyebilirim. Buna hiç hazırlıklı değilmişim gerçekten de. Şans eseri dizimle fermuarı kırarak ayaklarımı çıkarabildim. Neyse emniyetli bir şekilde yere indim ama hemen ertesi gün bu harnesin fermuarlarını komple yeniledim. Gelelim bu senenin en keyifli uçuşlarından birine. Arkadaşlar yine Mire Dağı'ndayız. Kalkış yaptım. Güzel rüzgar var. Bulut yok çok ilginç bir şekilde fakat termikler baya güçlü. Kalkışla birlikte o kadar çabuk yüksek irtifalara tırmandım ki olaya adapte olamadım. Yani ben daha yeni kalkış yapmışım abi. Kendimi 2700 metrelerde buldum. Neyse hemen rotama doğru ilerlemeye devam ettim. Çok keyifli güzel bir uçuştu arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda 3000 metreleri geçtik ve 104 kilometre mesafeyle Ankara'dan Polatlı'ya kadar bu sene yaptığım en uzun uçuş oldu. Harika, müthiş bir şeydi. Ankara'dan kalkıp Polatlı'ya gelip indim. Ve bacaklarım yoruldu ya. 3 saattir uçuyorum arkadaşlar. 3 saatte hakikaten böyle harnesin içinde sıkış tıkış. Ertesi hafta yine Mire Dağı'ndaydık. Yine sağlam rüzgar vardı. Hava güzel görünüyordu. Kalkış yaptım, uçtum vesaire derken bu uçuşta arkadaşlar çok şiddetli bir türbülansla karşılaştım. Çok ilginçti. Oha! Bu nasıl türbülans lan? Oha! Dikkatli uçmam gerekiyor. Çok türbülanslı. Normalde biz sıcak hava akımlarını yakalamak için zaten türbülansın göbeğine gidiyoruz. Yani termiklerin göbeğine gidip orada irtifa kazanmaya çalışıyoruz. Fakat bu kadar genelde türbülanslı olmuyordu. Bu benim bugüne kadar yaşadığım en şiddetli türbülanslardan birisiydi diyebilirim. Yelken kanat çok sağlam bir hava aracı arkadaşlar. Bu gördüğünüz küçücük alet yolcu uçaklarından yaklaşık 2,5 kat daha fazla G'ye dayanabilecek şekilde tasarlanıyor. Yani artı 6 G'lik kuvveti rahatlıkla taşıyabiliyor. Tabi tedbirli olmakta fayda var. Hızlanarak türbülanstan daha az etkilenecek şekilde uçuşumuza devam edebiliyoruz. Sonrasında uçuş çok keyifliydi arkadaşlar. Yaklaşık 94 kilometre mesafe giderek bu senenin en uzun uçuşlarından birisi olarak sonuçlandı. Bu uçuşun inişi çok iyi değildi ama olsun, ondan şimdi bahsetmeyeceğim. Siz arar bulursunuz. Kalkış pisti açılışı için Bilecik'e davet edilmiştim arkadaşlar. Burası Meryem Dağı. 530 metrelik bir kalkış pisti. Tepeye çıkış çok kolay. Kalkış pisti çok güzel düzenlenmiş. Her yer iniş alanı, çok emniyetli. Valilik gerçekten buraya güzel imkanlar sağlamış. Ben de hazırlıklarımı yaptıktan sonra kalkış yaptım. Bir iki tepeye alçak geçiş yaptıktan sonra bölgenin manzaranın tadını çıkarmak için uçuşlar gerçekleştirdim. Sakarya Nehri manzarasında uçmak için çok ideal, keyifli bir yer bence. Ve gelelim Türkiye Yelken Kanat Mesafe Şampiyonası'na. Benim Türkiye şampiyonu olduğum yarışma tabii ki. Kanatları kurduk, hazırlandık. Bugün biraz daha canlı, tatlı bir hava var gibi görünüyor.
Birinci gün sabırsızlanıp herkesten önce kalkış yaptıktan sonra baktım tutunamıyorum. İnişe doğru yöneldim. Hayırlısı olsun. Bu da böyle bir uçuş demek ki. Kampın üzerine geldiğimde çok şanslıydım. Bir termik yakaladım. Küçücük bir termik ama beni B tepesinin üzerine atmaya yetti. Böylelikle günü birincilikle bitirdim. Yarışma toplamda 3 gündü. O yüzden 2 gün daha yoğun bir uçuş temposuyla devam ettik. Bir ara yağmura falan yakalandık ya. B tepesinin üzeri diyor sağlam yağmur bıraktı diyor. Bayağı yağdırıyor ya şu anda. Eyvah. Çökmüyoruz ama en azından. Maceralı geçen bu 2 günün ardından 3. gün gole ulaşarak en yüksek puanı aldım ve bu şekilde yelken kanat Türkiye şampiyonu oldum. Hoppa! Gol yaptım ya. Evet, 2024 böyleydi. Şimdi 2025'i planlama zamanı. Siz de mutlaka fikirlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Bu videoyu çok uzatmamak adına hedefler kısmını bir sonraki videoya bıraktım. Çünkü sizden gelen yorumları da değerlendirmek istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Alper Gökler'de Meslek Liseli, Doğan Şahin Akgül, Talat Akdoğan, TT, Enis Çakır ve diğer tüm katıl abonelerime çok teşekkür ederim.